İçindeki diğer sen, bugüne dek görmezden geldiğin binlerce ruhtan biri. Bir bozkır kurdu. Memnuniyetsiz, yargılayıcı ve acımasız. Herkes kendi tutkularının peşinde mahvolurken, o da kendi tutkusunun peşinde gitgide daha yabani, daha yalnız ve daha sinirli bir hale geliyor. Onun tutkusu özgürlük, onu özgürlük öldürüyor. Öylesine özgür ki herkesten uzakta, kendi vahşi düşünceleriyle baş başa. İnsanların arasında olduğunda dişleri gıcırdamaya başlıyor. Ona saygı duyuyorsun çünkü kaybeden insanların kibrine sahipsin. En haklı olmak, en doğru olmak, herkesten uzak, herkesten bağımsız olmak senin için çok önemli. Tüm yetkiyi ona bırakırsan bu haklılık ve özgürlük illüzyonu seni mahvedecek. Bozkır Kurdu romanını okumayı denediğimde 70. sayfada bırakmıştım. Çünkü kendimden çok şey görüyordum ve karakterin boğucu düşünceleri beni çok yormuştu. Yüzleşmek istemediğim birçok düşünce çok duru ve etkileyici bir şekilde anlatılıyordu. Kahramanımız orta yaşı geçmiş bir entelektüel. Birçoğumuz gibi kendi çevresinden ve hayatından bıkmış durumda. Yakında bir usturayla bu işkenceye son verecek. Bir gün yürürken samimi bir dostun keyifli muhabbetini özlüyor. Sonra bu hayalden çabucak vazgeçiyor. Yalnızlığın gerçek özgürlük olduğunu hatırlatıyor kendine. Bozkır kurtları böyle yapar. Ayrıkotları, uyumsuzlar, gerçekten sevemeyenler hep böyledir. İnsanları isterler ama yabani olmayı seçerler. Yalnızlığı güzelleyerek kendilerini avuturlar. Kendilerini kapattıkları karanlık odalarda özgürleştiklerini sanırlar. Bu düşünceler eşliğinde yürürken bir mekanda çalan caz müziği duyuyor. Kendisi klasik müzik hayranı. Popülerleşen caz müziği ve onunla birlikte gelişen kültürü küçümsüyor. Caz müziği pek müzik olarak görmüyor. Müziğin kültürle birlikte basitleştiğini düşünüyor. Amerikan kültürünün Avrupa'yı bozacağından ve basitleştireceğinden korkuyor. Kendisi gibi onların eskiyeceğinden ve önemsenmeyeceğinden şikayet ediyor. Aslında tüm bunların nedeni onun yaşamı bir türlü sevememiş olması. Çok fazla düşünüyor, çok fazla yargılıyor. Hep kendi düşüncesini en üstün düşünce olarak görüyor. Bu da onu gitgide daha aksi ve daha yalnız birine dönüştürüyor. Yürürken bir kilisenin kapısında dans eden yazılar görüyor. Kapıda yazan cümle şu: herkes giremez, yalnızca kaçıklar için. Duvara bakıp kaçıklara yakışır bir şekilde duvarla konuşuyor. Bir gün gelecek, seni yıkacaklar ya da açgözlü firma tabelaları iliştirecekler üstüne. Dünyayı olacakları bir duvarın kaderinde özetliyor. İçten içe o kapıdan içeri girmeyi istiyor. Kendi şarkısını orada dinlemeyi, büyük arzuların orada gerçekleşmesini umut ediyor. Ama sadece bu kadar. Sadece umut. Fazlası değil. Hiçbir eylem yok. Kapıdan girmeyi denemeden yürüyor. Yolda bir adama rastlıyor. Elinde bir pankart var. Pankartta yazan cümle şu: anarşist gece eğlencesi, sihirli tiyatro, herkes giremez. Bu tiyatroya dair bilgi almak istiyor. Ama adam bunu geçiştirip yürüyor. Adamı takip edip ondan bir şeyler satın almaya çalışıyor. Adam elindeki sandıktan bir kitapçık çıkarıp ona veriyor. Kitapçık kapağında yazan cümle şu: Bozkır Kurdu üzerine inceleme. Herkes için değil. Bu kitapçıktaki metin muhteşem bir metin ve tamamen kahramanımızla ilgili. Onun ismi Harry ve içinde bir bozkır kurdu var. İnsan gibi görünüyor ama gerçekte o bir kurt. Bu kitapçıkta aslında bozkır kurdunun hayatını ve acısını özetleyen çok etkili bir cümle var. Kafası çalışan insanların öğrenebileceği pek çok şeyi öğrenmişti. Hayli zeki bir adamdı. Öğrenemediği tek şey kendi kendisinden ve yaşamından memnunluk duymaktı. Bunun üstesinden gelememişti bir türlü. Harry insan gibi davrandığında içindeki kurt onu yargılıyordu. Bir kurt gibi davrandığındaysa içindeki insan onu yargılıyordu. İki karakterin barış ve mutluluk içinde olduğu anlar vardı ama çok nadirdi. Çoğunlukla içsel bir savaş ve yargılama çılgınlığı vardı. Kendisini çok fazla yargılayan insan hayatta bir türlü serbest hissedemez. Bozkır Kurdu'nun yaşamdan vazgeçmesinin o dönemdeki savaş şartlarıyla doğrudan bağlantısı var. Aslında savaş da değil, insanların savaşa olan bakış açısı Bozkır Kurdu'nun umutlarını tüketmişti. İnsanlar hata yapıyordu ve hatayı kendisinde aramıyordu. Savaşı ve sefaleti getiren hataları düşünmek yerine hep bir sonraki savaşa hazırlık vardı. Gazeteler, politikacılar, generaller, iş adamları, imparatorlar, hepsi zararlı fikirleri topluma yansıtıyordu. Buna karşı olanlar, mantığın sesi olmaya çalışanlarsa bu vahşi deliliğin saldırısına uğruyordu. Binlerce insan tarafından sıradaki savaş incelikle hazırlanıyordu. Bunları görmek onu umutsuzluğa düşürmüştü.
Artık onun için vatanın ve ideallerin bir değeri yoktu. Çünkü toplum için değerli olan tüm kavramlar aslında bir sonraki kıyım için kullanılan enstrümanlardı. Tüm kutsallar kötülerin ellerindeydi. Bu kitap iki Dünya Savaşı arasında yazılmıştı. Hermann Hesse'nin barış çağrıları toplumlarda karşılık bulamamıştı. İnsanlar onu vatan hainliğiyle suçladılar. Aslında o dönemde yaşadıkları çoğu şey bu kitaba aktarılmış. Bozkır Kurdu'nun özgürlük algısı da çok keskindi. Zor şartlar içindeyken bile para için kendi inançlarından ödün vermemişti. Özgür kalmak için sefaleti tercih etmişti. İnsanların zaman algısını kabul etmek, başkalarına uyarak yaşamak onun için iğrençti. Bürolarda çalışamazdı, odalara hapsedilemezdi, kışlalarda emir alamazdı, başkaları için savaşamazdı. Kendi özgürlüğü için çok bedel ödemişti. Müthiş zorluklara katlanmıştı. Bildiğinden şaşmıyordu, asla ödün vermiyordu. Bu yüzden karakteri çok sağlamdı. Ancak içi çatışmalarla doluydu. Uyum sağlamadığı için özgürlüğüyle birlikte çile de kaderine ekleniyordu. Tüm çileye katlanıp özgürlüğünü kazandı. Peşinde koştuğu kutsal özgürlüğe artık sahipti. Olağanüstü çaba gösterip, sebat edip, direnip özgürlüğü ele geçirmişti. Ama öyle bir özgürlüğe sahip oldu ki özgürlük ona zarar vermeye başladı. Güç insanını güç yıkar, para insanını para, köle ruhlu insanı başkalarına kulluk etmek yıkar. Zevk insanını zevk çökertir. Bozkır Kurdu'nu da bağımsızlığı yıkmıştı. Amacına ulaşarak günden güne daha bağımsız hale geldi. Çünkü güçlü insan, gerçek bir içgüdünün ondan elde etmesini istediği şeyi hiç şaşmadan ele geçirir sonunda. Harry hayatı boyunca peşinden koştuğu özgürlüğü ele geçirdiğinde ölmekte olduğunu fark etti. Savaşı kazanmıştı ama kafasını kaldırıp etrafına baktığında kimseyi göremedi. Dünya onu kendi haline bırakmıştı. Yalnızlık ve özgürlük amaç olmaktan çıkmıştı. Artık bir mahkumluk haliydi. Artık insanlara geri dönmek istese bile başaramıyordu. Dünyayı geri istediğini söylediğinde onu duyacak kimse yoktu. Tek başına bırakılmıştı. Bu kitapçık işte böyle muhteşem detaylarla dolu bir kitapçık. Harry bu kitapçığı okuduktan sonra içindeki Bozkır Kurdu iyiden iyiye uyanıyor. Mesela bir gün eski bir dostuyla karşılaşıyor, bir yemeğe davet ediliyor. Eski dostunun evine gittiğinde Bozkır Kurdu kontrolü ele alıyor. İnsanları kırmayı, kaba görünmeyi, pot kırmayı önemsemiyor. Tüm hissettiklerini insanların yüzüne kaba bir şekilde söylüyor. Evin tüm huzurunu bozup çıkıp gidiyor. Burası çok önemli kırılma noktalarından biri. Bu andan sonra gerçeklik ve kurgu fena halde birbirine girecek ve olaylar hızlanacak. Bir barda genç ve güzel bir kızla tanışıyor. Kız hemen buna bir karakter analizi yapıyor. Mutsuz küçük bir çocuk gibi olduğunu falan söylüyor. Bundan sonra benim sözümü dinleyeceksin diyor. Tam da kafasının içinde fazla kaybolmuş, hayatı kaçırmış ve yalnızlaşmış birinin hayalini kuracağı bir karakter. Çünkü bu karakter çok çekici, etkileyici, özgüvenli ve yönlendirici bir karakter. Herkes hayatına böyle birinin girmesini ister. Bu kız da Harry'e hayatı öğreteceğini söylüyor. Kitabı okurken Harry'nin bu kızın otoritesini hiç sorgulamadan hemen kabul etmesi bana çok garip gelmişti. Sonra yazar Hermann Hesse'yi araştırırken şunu öğrendim. Hermann Hesse çocukken gerçek dışı bazı şeyler görüyormuş. Mesela bir varlık görüyormuş ve o varlık ona emirler veriyormuş. Yolda onu gördüğünde onun gittiği yoldan gidiyormuş. Bu karakter de bu psikolojik durumların yansıması. Sanki onun ihtiyaç duyduğu ve içinde barınmasını istediği üçüncü karakter gibi. Seni eğiteceğim, hayatı tekrar sevdireceğim, seni kendime aşık edeceğim diyor. Ve bunların karşılığında beni öldürmeni isteyeceğim diyor. Bunu neden istediğini daha sonra anlayacağız. Harry güzel yaşam koçunun emirleriyle hayatı yaşamaya başlıyor. Dans öğreniyor, caz müziği seviyor. Partilere gidip dans ediyor, yeni kadınlarla tanışıyor. Bu kızın bir de müzisyen dostu var, Pablo. Ortamın keyifçisi, çok derin muhabbetlere girmiyor, her şey gülüp geçiyor. Alkolle, kafa yapıcı her şeyle arası çok iyi. Çevresine her şeyi sunabilen biri. Sonra bir balo muhabbeti başlıyor. Büyük bir balo yapılacak. Bu kız da Harry'i baloya hazırlayacak. Balo zamanı gelene kadar Harry bu kızla dansları öğrenecek. Bu balo bir nevi Harry'nin mezuniyeti gibi. Bu baloya katılıp dans edecek, insanların arasına karışacak, hayatını yaşayacak ve değiştiğini tescilleyecek. Bu süreçte bu kız Harry'i karşısına alıp çok etkileyici bir konuşma yapıyor. Benim için kitabın en ağır cümlelerinden birkaçını burada okuyoruz. Sen Harry, hep bir sanatçı ve düşünür hayatı yaşadın. İçin hep sevinçle, inançla dolup taştı. Büyük ve ölümsüz şeylerin peşinde koştun. Sevimli ve küçük şeylerden asla memnun olmadın. Yaşam konusunda bir fikrin vardı. İçinde bir inanç, bir beklenti yaşıyordu. Eylemlere, acılara ve özverilere hazırdın. Ama yavaş yavaş anladın ki dünya senden eylemlerde ve özverilerde bulunmanı istemiyor.
Yaşam, kahraman rollerine yer veren bir kahramanlık destanı değil. Hayat, insanların yiyip içmeler, kahve yudumlamalar, örgü örmeler, iskambil oynamalar ve radyo dinlemelerle yetinip hallerine şükrettikleri rahat bir orta sınıf evidir. Kim bunun başka türlüsünü ister, kim gönlünde yiğitliği ve güzelliği barındırır, büyük yazarları ya da ermişleri baş tacı ederse o bir aptaldır, bir Don Kişot'tur. Bu bölümde kızın sandığımızdan çok daha derin bir karakter olduğunu anlıyoruz. Anlatmaya devam ediyor. Kendisinin de özel yeteneklere sahip olduğunu anlatıyor. Bir zamanlar o da tıpkı kahramanımız gibi büyük beklentiler içindeymiş. Hayattan, dünyadan, insanlardan fazlasını bekliyormuş. Onurlu görevleri yerine getirmesi gerektiğine inanıyormuş. Ama ona biçilen rol zevk sahibi kibar bir fahişe olmakmış. Yaşam sadece bu kadarına izin vermiş. Bu rolü kabullenip sevmeye başlamış. Hatta sadece yetinebileceği basit bir hayata sahip olmak için bile çok çaba sarf etmiş. Buraya kadar gelmek bile onun için zormuş. Tüm bunları söyledikten sonra bizim gibiler için dünya yaşanabilecek bir yer değil diyor. Tek kurtuluşun ölmek olduğuna inanıyor. Harry'nin onu öldürmesini bu yüzden istiyor. Gerçekte bir kadın böyle bir konuşma yapsa muhtemelen ona olan ilgim artardı. Yaşamı daha derinlemesine düşünmesi, beni farklı bir şekilde gözlemlemesi beni etkilerdi. Ama dediklerine tamamen katılır mıydım bilmiyorum. Muhtemelen onun söyledikleri beni vazgeçiremezdi. Ya da böylesine karamsar bir tabloya kapılmazdım. Çünkü senin kafanın içindeki fikirler ve hayallerle dış dünyanın fikirleri ve gerçeklik algısı çarpışırlar. Eğer sen dışarıdan gelen etkilere açık olursan, fikirlerini çok çabuk onlarla uyumlu hale getirirsen, çerçeveni kaybedersin. Onların gerçekliğini kabullenmiş olursun. Senin gerçekliğin dış dünyayı etkileyene kadar bu çarpışmayı bitirmemen gerekir. Bu bölümde yapılan şey daha çok kontrol edilemeyen dış etkilere çok fazla kapılıp karamsarlaşmak ve dünyadan vazgeçmek gibi geliyor bana. Yani insanlar basit, dünya senin üstün fikirlerin için fazla ilkel ve değersiz, tamam. Ama bu basitliğe yenilecek misin? Kalabalığın senden daha güçlü olduğunu mu kabulleneceksin? İnsanları gerçekten tanımadan dünyada tek başına olduğunu mu varsayacaksın? Şu malum baloya geçelim. Harry balonun yapıldığı mekana giriyor. Burada arkadaşlarını bir türlü bulamıyor. Sadece bizim keyifçi Pablo var. O da sahnede kanter içinde müzik yapıyor. Şu kız etrafta olsa rahat hissedecek. Eğlenceye kendini kaptıracak. Ama tek başına olduğu için yine küçük bir çocuk gibi çekiniyor yaşamaktan. Hiç eğlenceye karışamıyor. İnsanlar dans edip eğlenirken bozkır kurdu tekrar beliriyor. Her şeyin çok saçma olduğunu düşünüp baloyu terk etmeye karar veriyor. Tam gidecekken kız onu buluyor. Kızı gördüğü için yeni hayatı tekrar hatırlıyor ve eğlenmeye başlıyor. Şimdi tekrar hayatın içinde. Her şarkıda yeni bir kızla dans ediyor. Başta onunla dalga geçen kızları şimdi kendine hayran bırakıyor. Bu sırada hiçbirine bağlanmıyor. Onlar onu ele geçirdiğini sanırken o sonraki şarkıda onları değiştireceğini biliyor. Uzun gecenin sonunda balodan çıkıp sihirli tiyatroya gidiyorlar. Hani şu herkesin giremeyeceği, sadece kaçıkların girebileceği tiyatro. Harry'nin asıl sınavı burada başlayacak. Tiyatroya gittiklerinde keyifçi Pablo diyor ki bugün çok yorulduk, çok dans ettik. Önce birer sigara içelim, biraz dinlenelim. Tamam diyorlar. Pablo'nun sigarasından içiyorlar. İşte tiyatro orada başlıyor. Bakalım Harry özgürleşecek mi? Sıkı sıkı tutunduğu karakterinden kurtulabilecek mi? Bir koridora giriyorlar. Bir sürü kapı var. Kapılardan birinden içeri giriyor. Kendini bir distopyanın içinde buluyor. Hermione ise modernite karşıtı bir adam. Bu distopyada makineler ve insanların savaşına katılıyor. O odadan çıkıp çocukluğuna gidiyor. Sonra başka bir odaya giriyor ve bir satranç ustasıyla karşılaşıyor. Satranç tahtasında Harry'nin birçok farklı karakteri var. Bu satranç ustası Harry'ye tüm karakterlerini işine yarayacak şekilde kullanmasını tembihliyor. Eğer karakterlerinden biri ona zarar vermeye başlarsa onu hemen geri çekip onun yerine daha faydalı diğer karakterlerini öne sürmesini söylüyor. Bu aslında bozkır kurdunu kullanmayı öğrenmek için bir eğitim gibi. Bu odadan çıktığında, hayatın içine karıştığında birçok kez bu satranç tahtasını kurmak zorunda kalacak. Bu oyundan keyif almasını öğrenecek. İçindeki binlerce ruh arasından en doğru olanı en doğru zamanda öne sürecek. Usta buna yaşam sanatı diyor. Bu bakış açısıyla yaşam oyunu oyuncunun istediği gibi şekilleniyor. İçinde farklı karakterler barındıran, büyük çatışmalar yaşayan biri için oldukça rahatlatıcı ve ufuk açıcı bir öğreti. Sonra Harry başka bir odaya girdiğinde Pablo ve şu kızı birlikte görüyor ve kızı bıçaklayıp öldürüyor. Aslında o da emin değil kızı neden öldürdüğünden. Kız bunu istediği için mi öldürdü yoksa kızı Pablo ile gördüğü için mi öldürdü bilemiyor. Tam bu anda kapıdan içeri Mozart giriyor. Harry bu adamın büyük hayranı. Mozart odadaki radyoyu açıyor ve Harry deliriyor. Çünkü Harry modernite düşmanı biri.
Radyodan ve sanatı basitleştiren, değersizleştiren her şeyden tiksiniyor. Radyonun kendine has sesinin şarkıları mahvettiğine inanıyor. Mozart da ona diyor ki bu sandığın kadar kötü ve zararlı bir şey değil. Tüm yaşamın içinde bu karşıtlığı, bu savaşı görebilirsin. Ve sandığının aksine bu durum yüce olan değerlere zarar veremez. Yani muhteşem bir sanat eserini radyonun berbat etkisiyle kötü duyduğunu sanırsın. Ama o sanat eseri hala aynıdır. Kendi yüceliğini ve değerini taşımaya devam eder. Muhteşem bir eserin ardından radyoda berbat duyurular yapılır. İnsanlar basitliğini, çirkinliğini her şeye dahil ederler. Ama yine de bu savaşta yücelik kaybetmez. Değerli eserler değerini sürdürür. Önemli olan bizim değerli olana odaklanmamızdır. Hem sen kimsin ki buna karşı çıkabiliyorsun? Senin kendi eserlerin bile başkalarından kopya. Sen de en az bu insanlar kadar basitsin gibi şeyler söylüyor. Tam bu anda Harry'nin gözlerinin önünde bir cümle beliriyor. Harry'nin idamı. Bu hayali tiyatroda hayali bir karakteri hayali bir bıçakla öldürdüğü için Harry suçlu bulunuyor ve cezası sonsuza dek yaşamak oluyor. Kendini öldürmek isteyen Harry yaşamakla cezalandırılıyor. Bu kısımda Mozart tekrar konuşmaya başlıyor. Harry'nin yeteneksiz biri olduğunu söylüyor. Ona göre Harry'nin yapması gereken şey kibri bir kenara bırakmak, acıyı istemekten vazgeçmek, yaşamın mizahını anlamak ve gülmeyi öğrenmek. Harry ayılmaya başlıyor ve Mozart Pablo'ya dönüşüyor. Artık Harry cebinde binlerce farklı kişilikle hayat oyununa geri dönmüş durumda. Artık oyunu daha iyi oynayacak, gülmesini öğrenecek. Çünkü doğru olan eski Harry değil. Doğru olan eski karakterine karşı yarattığı yabani, yargılayıcı, aksi bozkır kurdu da değil. Doğru olan ikisini de aşan, ikisini de kullanmayı bilen yeni Harry. Daha yüksek, daha ışıltılı, daha olgun ve daha neşeli.